yılana benziyor. Sanki böyle yılanın başı burası. Burası da gövdesi içeri doğru gidiyor. Şurası çok şüpheli bir yer. Arkadaşlar burası. Tam şurası var ya bakın. Kaya mezar girişi gibi. Evet. Macera başlasın. Arkadaşlar tam burada bir sinyal algıladı. Bilmiyorum, şu kısım Horasan gibi. Bakın. Aha. Oo, bir dakika. Bakın neler gördüm ben orada. Şuraya bakar mısınız? Merhaba arkadaşlar, ben Define Cener. Arazideyim, güzel bir yerdeyim. Yemyeşil bir ormanın içinde. Arkadaşlar bugün hava serin, çok güzel. Tam bir orman havası, tam bir define havası. Burada ormanda geziyordum. Dolaşmaya çıktım arkadaşlar. Yanlış anlamayın, define aramıyorum yani kesinlikle. Ormanda dolaşıyordum arkadaşlar. Burada şöyle bir yıkıntı gördüm. Dedim bu ağaç nedir böyle? Şurada belli oluyor mu? Dur bakalım, biraz yakınlaştırayım. Arkadaşlar şu ağacın gövdesini görüyor musunuz? En az 300-400 yaşında bir gürgen ağacı. Yani bu normal çam ağacı falan değil arkadaşlar. Çam ağacı olsa bu kadar büyür de bir gürgen ağacının ilk defa bu kadar geniş olduğunu görüyorum. Yani buradan bakılırsa yaklaşık 1,5 metreye yakın gövdesi var. Tam şu parmağımın ucuna denk geliyor ağaçların arasından. Şimdi şuradan geçerken yakından bir daha çekmeye çalışacağım ama burada alan taramayla bir sinyal algıladım. Hemen kamerayı da takalım kafamıza. Arkadaşlar burada alan taramayla bir sinyal algıladım. Şu karşıda bir kaya, ana kaya var. Çok büyük bir ana kaya. Muhtemelen oradan bir sinyal yakaladı. Burada kayda başlayayım dedim. Böyle geze geze, dolaşa dolaşa gidiyordum. Burası yeni bir bölge, farklı bir bölge. İlk defa geliyorum. İnceleme yapayım diye gelmiştim. Antenler şöyle açık vaziyette daha güzel yakalayacaktır sinyali. Şimdi bakın. Alan taramayı bu istikamete tuttum. Sağ sol yapıyor. Antenleri uzatınca daha güzel yakaladı sinyali. Farklı yerlerden de sinyal alıyor ama bakın arkadaşlar tam karşıya doğru böyle bir sinyali var şu anda alan taramanın. Gidelim bakalım peşine doğru, nereye götürecek bizi. Böyle devam edelim. O değil de arkadaşlar, arabayı bıraktığım yerden çok fazla uzaklaştım şu anda. Burada hareketleniyor. Yok. Mineral sinyali alıyordur. Arkadaşlar bakın. Değerli bir eşya ile mineral arasındaki sinyalin farkı şudur. Şimdi ben böyle gidiyorum ya, bakın. Şimdi sağdan soldan sinyal alıyor. Bak şimdi sağdan bir sinyal, soldan sinyal aldı. Durdum. Bıraktı sinyali. Yine karşıya doğru kilitliyor kendini. Yani zayıf bir sinyal, mineral. Mineral demek muhtemelen. O yüzden öbür tarafa hiçbir şekilde odaklanmıyorum. Direkt beni götürdüğü yere. Bakın ters istikamete gitsem de yine sol tarafı gösteriyor. Gidelim bakalım. Alan tarama harbi kafayı yedi. Burada bir iki yerde güzel sağlam sinyal alıyor. Şu anda sağda solda sinyal alsa da yine tam karşıyı gösteriyor. Şimdi bakın biraz önce bahsettiğim ağacı da göstereyim, unuttum geçerken. Şunun gövdesine bakın arkadaşlar. Şuna bakın. Ne kadar büyük. 1-1,5 metreye yakın gövdesi var. Ve bu gürgen ağacı arkadaşlar. Yani bir gürgen ağacı bu kadar büyümesi çok uzun yıllar alır. Burada çam ağaçları var, gürgen ağaçları var. Bir de kestane tarzı yaprağı olan ağaçlar var. Çok da fazla anlamıyoruz o kadar. Ben sadece tahminleri söylüyorum ama gürgen ağacını iyi biliyorum. Bakın şu da bayağı bir eski ama o çok yaşlı. Çok yaşlı ve muhtemelen yaşlılıktan dolayı bundan bir
yani son 5 sene içinde karda, lodosta dayanamamış, artık yıkılmış. Şu büyüklüğe bakın, şu kalınlığına bakın. Bakın bu da aynı onun gibi çok büyük bir gürgen ağacı. Birbirine yakın yaşları. Ama o bilmiyorum ama 300 seneden fazladır, belki daha fazla. Araştırmak lazım, internete bakmak lazım. Gürgen ağaçları kaç yıla ne kadar genişliyor, kaç sene yaşıyor. İncelemek lazım. Evet. Biz definemize odaklanalım. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi şurayı şöyle size çekeyim yavaş yavaş. Bakın, gözünüze çarpan bir şey var mı? Bana söyleyin arkadaşlar. Bakın şöyle. Burası güzel bir yer. Tam bir saklama yapılabilecek uygun bir yer. Şu ortası bakın, her taraf yiyorsun, şu ortası sarı kalmış. Neden öyle anlayamadım. Bir de şu taşı görüyor musunuz? Tam buradaki taş. Muhtemelen şu yukarıdan yuvarlanarak gelmiş. Şurada yaprakları biraz kaldırmış. Bu ağacı devirmiş. Burada da takılı kalmış. Bir parça da şurada var. Bunlar yeni yuvarlanmış aşağı arkadaşlar. Doğa olayı kendiliğinden olmuş muhtemelen. Belki de yukarıda defineciler bir şeyler aradı. Onlar yuvarladı. Bizim gibi biz de hep kaya yuvarlıyoruz. Evet, şimdi sinyali burada güzel kuvvetli aldı. Şöyle yapalım. Bakın, başka istikamete döndüm. Sol tarafa kilitledi yine. Devam edelim böyle. Bakalım bize ne yapacak. Of 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 arkadaşlar, şunun ucundaki antenlerin ucuna bakın neler yapıyor. Bakın, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol yaklaştığımı söylüyor şu anda. Of, burada çok kuvvetli arkadaşlar, antenler açıkken var ya, sinyali öyle güzel alıyor ki. Bakın şimdi. Tam burada dönmek istiyor ama kayalara çarptığı için takılı kaldı. Burada kuvvetli bir sinyal var. Hemen görüntüleme cihazını çıkartayım. Pinpoint modunda şu kayaları bir inceleyelim bakalım. Bir şey var mı yok mu görelim. Burada çok kuvvetli sinyal var. Şu delikler karşıdan baktığımızda sıralı yukarı doğruydu ama yakında geldiğim zaman doğal gibi duruyor. Şöyle bir bakalım, bir işaret, bir şey var mı? Şu kısmı biraz kapak gibi. Ama tabi burası yıkıntı olduğu için şöyle şuralar yıkılmış zamanla, belki de dökülmüştür. İşaret gibi, kapak gibi doğal oluşum şeklinde bu hale gelmiştir. Şöyle yukarılara da bakalım. Arkadaşlar, bir işaret veya böyle gözünüze çarpan bir şey varsa yorumlarda yazın. Her seferinde söylüyorum, hiç kimse yazmıyor. Yardımcı olun biraz bana. Şurası çok acayip. Çok ilgimi çekti. Şöyle bir tırmanılacak yer gibi. Şurada bir durmak için yer var böyle. Evet. Şimdi görüntüleme cihazını çıkartalım burada. Hemen hazırlıklar başlasın. Merak ettim burayı. Ne var ne yok şimdi görelim. Cihazımızı burada açalım. Bir arama gelmiş. Kim olabilir? Yabancı numara. Çok fazla yabancı numara arıyor. Arkadaşlar, şimdi önce Bluetooth'u açıyorum. Cihazın düğmesine basıyorum. Conrad GR3 Plus uygulaması. Buna da Bluetooth dedikten sonra cihazla telefon eşleşti. Şimdi canlı tarama modunda bakacağım. Pinpoint modu. Kalibrasyon yapalım burada. Arkadaşlar, tam burada bir sinyal algıladı. Oo tabi. Tam şurası. Tam şu kısımda bakın, burada kuvvetli bir sinyal algılıyor. 70'lere 80'lere kadar vurdu. Tam 95'i istediğim seviyeyi yakalayamadı ama 80'lere kadar vuruyor.
Evet arkadaşlar, burada güzel bir sinyal var ama tam neresi noktayı da anlayamadım ama şimdi alan tarama beni buraya getirdi. Tam şurada kuvvetli bir sinyal aldı. Görüntüleme cihazı da şu kısımda bir sinyal algılıyor. Şu kaya böyle kapak gibi duruyor arkadaşlar. Bunun arkasından sinyaller algılamış olabilir. Buraya bir çalışma yapacağım. Şimdi eldivenlerimizi giyelim. Hazırlıklarımızı yapalım. Pointer'ımız burada kalsın. Fırça belki lazım olur, onu da çıkaralım. Levyeyi nereye bıraktık biz? O değil de arkadaşlar, levyeyi yolda gelirken dinlenmek için durdum, bıraktım orada mı unuttum, ne yaptım ya? Haydi neyse, şimdi ararız. Şu alan taramamızı toplayalım, onunla işimiz bitti. Bizi güzel bir sinyale getirdi. Arkadaşlar, Lidya dedektörün LT Focus X1 alan taraması. Bu çok hoşuma gitti. Şu anda bundan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Burada kalsın. Çapamızı alalım. Şu belki su lazım olur. Çekicimizi alalım. Şimdi şu levye buradaymış ya. Ben de uzakta unuttum zannettim. Burada bırakmışım. Eldivenleri giyelim. Burası da pek biraz riskli gibi ama tuzaklı gibi de duruyor. Şuraya bakar mısınız? Sanki şuraya kırmaya kalksam arkasından burası da yıkılacak gibi duruyor. Dikkatli davranalım biz yine de. Bu eldivenler de artık eskimeye başlamış. Yenisini almak lazım. En son bunları nereden almıştım hatırlamıyorum ama çok kaliteli eldivenmiş. Normalde 3 günde 2 günde bir tane eldiven alıyorum kendime. Bunları üstünden markası da silinmiş ama bakalım. Bunları aynısını bulmaya çalışmak gerekir. Çok kaliteli çıktı bunlar. Yani parası pulu da önemli değil arkadaşlar. Normalde sürekli alıyor zırt pırt. Yani amele gibi ikide bir eldiven almaya uğraşmaktansa 3 kat fiyat olsun da iyisi olsun yani sonuçta. Şu çekici şuraya alayım. Çapayı alayım. Pointer'ı alayım. Levyemiz, başka bir şey lazım değil herhalde. Önce burada bir kendimize durmak için yer yapsak mı acaba? Bu arada yine çenem düştü galiba arkadaşlar. Bır 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 bir saattir anlatıyorum. Şurada kendimize duracak bir yer yapalım ya. Burası böyle kayacak gibi gözüküyor.
Evet, kendimize güzel bir yer hazırladık sayılır. Buradan çalışma yapılır. Of, ayakkabılara bak ne hale geldi. Orman ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Ama güzellik burada. Şu kaya şuradan yıkılacak gibi duruyor. Acaba önce onu bir devirmeye çalışsam mı? Burada çalışma yaparken üstüme yıkılır mı? Onu düşünüyorum. Bir de burayı devirirken burası da böyle üstüme gelmesin, ondan da korkuyorum. Biz yine şuraya bir çalışmaya başlayalım. Burayla uğraşalım. Şu çizgilere bakar mısınız? Şöyle geliyor. Sanki burası böyle bir yapıştırma gibi. Nereye nasıl çalışacağız bilmiyorum. Şu kısım Horasan gibi. Bakın kamerada ne kadar net bilmiyorum ama şu kısım şöyle Horasan gibi. Şu taşlar burada sıkıştırma gibi duruyor. Buraya biraz çalışalım. Hoppa. Bakın nasıl dökülüyor, gördünüz mü? Aha. İçinden şey çıktı. Kuvars. Wow, burası var ya, çok tehlikeli duruyor. Biz şurada çalışalım biraz. Sinyali buradan aldım. Şöyle bu tarafa doğru kırmaya çalışacağım. Çünkü bakın bak şöyle şurası. Çizgi şeklinde buraya kadar geliyor böyle. Burası bir yapıştırma. Burada bir işçilik var gibi. Arka ayağımı şöyle uzakta tutuyorum. Hatta şu levyeyi de buradan çekeyim de birden kaçmam gerekirse. He? Horasan gibi aynı. Hop. Telefonun sesi açık kalmış. Kim yazan?
Telefonu sessize alalım. Yazanlar var. Önemliydi. Cevap vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Kaldığımız yerden devam edelim. Videonun burasını da kesmeyelim. Sonra yine yorumlarda başlarlar acayip acayip konuşmaya. Oo, acayip boşluk sesi geldi buradan. Aha. Aha, dağıldı burası. Bir dakika şimdi. Elimi de acıttım. Arkadaşlar bakın, başladı dağılmaya. Buradan bir yer açılacak galiba. Oo. Aha. Oo. Bir dakika. Bakın neler gördüm ben orada. Şuraya bakar mısınız? Vay. Horasan dedik. Gördünüz mü? Şöyle pointer alalım. Şurada bir şeyler görünüyor. İşte burada. Hoppa. Arkadaşlar, iyi mi? Ha? Yakaladık. Lan ne kadar kolay oldu. Of, kolay derken yalnız çok tehlikeli bir yerdeyim. Alalım şuradan. Oo, vay. Sarı mı? Aha, sarı. Aha, bu ne? Çay tabağı gibi. Şuraya bırakalım. Bir tane daha var. Hoppa. Aha, işte uf. Arkadaşlar, çok güzel 2 tane ikona. Başka var mı? Başka görünmüyor. Başka yok arkadaşlar. 2 tane. Pointer gidiyor ama bu kadar. Şimdi burayı biraz daha kıracağım. Merak ettim. Bunlar burada dursun. 2 tane arkadaş burada. Şimdi gördünüz mü arkadaşlar? Yapıştırmayı, olayı görüyorsunuz mu? Burası da yeşil oksitlenmiş. Bakın şimdi. Şuna bakın. Gördünüz mü? Horasan nedir? İşte bu. Bak arkadaşlar, bu toprak değil ha. Horasan, bildiğin Horasan. Bak, sertliğe bak. Bak. Ama başka bir şey yok galiba. Pointer ötmedi. Güzel bir kasa. Vay. Burada da bir mezar girişi olmasın? Şurası çok şüpheli bir yer. Tam böyle kaya mezar girişi gibi duruyor. Arkadaşlar, burası tam şurası var ya, bakın. Kaya mezar girişi gibi. Burada müjdesi vardı, acaba içeride mezar mı var? Ama çok tehlikeli bir yer ya. Şuraya bakar mısınız? Bakın şimdi. Size şunu bir göstereyim. Bakın. Bu kamera yakın çekimde kalmış. Ben de diyorum niye böyle? Ay. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu çatlağa bakın. Görüyorsunuz mu? Ta buraya kadar geliyor. Şurası böyle her an komple şurası şöyle yıkılabilir gibi. Horasan nasıl? Gördünüz mü? Bakın, şunları parçalasam hepsi komple buraya yapıştırma. Evet, biz malzememize odaklanalım. Yeteri kadar kazdık, kırdık. Gel. Hemen şunları alalım. Şimdi çekicimizi de alalım buradan. Şuraya kaçalım. Oy. Şunlara bakın arkadaşlar. Sapsarı nasıl? Güzel mi? Fırçamız nerede?
Şunun üstü çok kirli. Aha. Üzerinde desenler var. Çok güzel bir ikona. Bu nasıl? Bu da aynısı. Üzerinde ne var çizim olarak? Oy 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 oy. Arkadaşlar bir dakika şimdi. Şöyle görmeye çalışayım ne olduğunu. Burada şekilde. Aha, tam bu şekilde. Bakın. Gözleri görüyorsunuz mu, 2 tane? Ortada oturan bir tane adam gibi bir şey var. Şurada elini kaldırmış. Şu tarafa doğru. Bakın. Şu kolu. Tam şurası kolu. Elini açmış. Burada bir tane adam var oturan. Etrafında da yazı var. İbranice mi artık? Rumca mı? Bizans mı? Tam bilemeyeceğim. Bilenler varsa yazsın yorumlara. Ama olay ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Olay ne, ben size söyleyeyim mi? İşte bu en sevdiğim renk. Hoppa, gel bakalım sen şöyle. Bu da aynısı. Aynen 2 tane. Bu da aynısı arkadaşlar. 2 adet çok güzel ikona. Şunlara bakın. İşçiliğe bakar mısınız? Ağırlık da bayağı ağır ha. O benim arttı. Çok güzel. Şöyle ben çekiyorum arkadaşlar. Siz yakın çekim yapıp videoyu büyüterek bakarsınız üzerindeki şekle. Çok yakına getirince çünkü flur yapıyor kendini. Görüntü bozuluyor. Yalnız videoda en başta yakın çekim yapmıştım ya. Artık nasıl oldu kayıt bilemeyeceğim. Ne göründü ne görünmedi bilmiyorum. Yakın çekimde başlatmışım. Videoyu devam ettirmişim. Sonradan aklıma geldi. Olsun, bu seferlik böyle olsun. İdare edin arkadaşlar. Şöyle güzelce etrafı çekelim şimdi. Biraz uzaktan şöyle keyif yapalım arkadaşlar. Şu kısım malzemeye çıkardığım yer. Burası nedir acaba böyle? Çok merak ettim şu anda. Şu kısım düz, böyle tırmanılacak gibi bir yer var sanki. Tam şu yukarıda da bir kapalı böyle mağara girişi veya bir kapatılmış olabilir. Büyük bir kasa da olabilir, bilemeyeceğim artık. Orası biraz şüpheli nokta. Ama öyle yerlere de çıkıp ne cihazla bakılır ne alan taramayla bakılır. Yani ben öyle yerleri çok seviyorum aslında ama arkadaşlar yaşlandık artık. Eskiden de o işler. Şurası da güzel. Şu tarafa doğru gitmek lazım bir de. Hatta gitmek lazım demeyelim. Şöyle gidelim bakalım ne olacak. Burayı size güzel bir göstereyim. Üf, buradan nasıl çıkacağız şimdi? Düşmesek bari. Kayıyor ha. Hop. Bir kayarsam aşağı kadar paldır küldür giderim. Kamerayı tutuyorum ya bir yandan, çok zor oluyor. Hadi. Çıktım sayılır bir saniye arkadaşlar. Oh, tırmandım. Şurası bir kapı girişi gibi geldi. Vay vay vay. Çok acayip bir yerdeyim. Şuraya bakın. Aha. Arkadaşlar, yılan işareti mi? Bakın şimdi. Şurayı görüyor musunuz? Şunu. Çizime bakın. Ne işareti bu? Tam şurada bir çizim var arkadaşlar. Bu şekilde kesme yapılmış burası. Bir de şöyle üzerinden şu şekil geliyor. Yılana benziyor. Sanki böyle yılanın başı burası. Burası da gövdesi içeri doğru gidiyor. İçeri doğru gidiyor da burası nereye gidiyor? Şuradaki kaya kapak gibi sanki ayrılmış. Burada bir delik var. Burası bir yarık. Şu ne? Burası tıraşlanmış arkadaşlar. Burada işçilik var ya. Burada da işçilik var ama bugün çok fazla zamanım kalmadı. Zaten parayı da bulduk bugün. Şuraya bakalım bir de. Şurası çok acayip.
Şuraya yakına çıkabilir miyiz acaba? Bakalım. Sunacak yerde yok. Çıktım arkadaşlar. Şöyle bir yer. Aha. Ne gördüm? Bakın şimdi. Tam şu köşe nokta. Parmağımın ucu arkadaşlar. Ağacın tam arkası parmağımın ucu. Orası böyle bir oyuk gibi. Aşağıdan tırmanılan yer acaba oraya mı gidiyor? Orada böyle bir insan oturacak kadar bir kulübe yeri gibi düşün. Eşkıya kulübesi. Eşkıya gözcü noktası gibi düşünün. Öyle bir yer var orada. Ama oraya var ya, çıkmak mümkünatı yok ya. İplerle tırmanış yapmak lazım. Evet arkadaşlar. Aha, şurada da bir çizim var. Bir dakika şimdi. Onu da görmem lazım yakından. Nasıl yapacağız? Şuraya görüyor musunuz? Geçebilir miyim? Geçtim sayılır. Buradan bir kayarsam var ya, paldır küldür gideceğim aşağıya. Evet. Çizimi görüyor musunuz? Şöyle. Burada bakın, bunlar işçilik arkadaşlar. Bir de şurası böyle kapı gibi. He? Buranın kapak fotoğrafını almak lazım. Tam şurası şöyle kapı gibi. Burada da çizgi atmışlar 3 tane. Sanki burası açılması gerekiyor. Levyeyi çekici de aşağıda bıraktık ama buraya kendimi zor çıkardım ki onları nasıl getireyim. Neyse, buraya bir daha geliriz. Buraları güzel bir tararız. Hatta dedektörü de getireyim. En son bana gelen Rus dedektörü vardı bir tane. Hatırlarsanız bir 10 video öncesinde vardı. O dedektörle bu duvar şeklinde bu kayaları böyle güzelce bir taramak lazım. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş sonlandıralım. Çalışma yaptığım yer ta aşağıda kaldı. Nerelere tırmandık. Şimdi buradan devamını kameraya kafama takacağım. Kayarsam düşersem de gülmeyin bak, tamam mı? Şuradan şöyle bir aşağı doğru inmeye çalışalım bakalım. Nasıl olacak? Nereden ağaç çıkmış? Sarmaşık çıkmış böyle buradan. Şurası ne arkadaşlar? Şuna bakar mısınız ya? Bu nasıl bir kaya yapısı böyle? Şuna bakın. Pul pul dağılıyor. Evet. Macera başlasın. Survivor başlasın. Bakalım nasıl ineceğiz aşağı şimdi. Hop, kayıyorum. Tamam, durdum. Aha, şimdi o gürgen ağacı bu işte arkadaşlar. Bakın, görüyorsunuz mu kalınlığını? O kadar büyük ki. Şunun köküne bakın ya. 300-400 yaşında var herhalde. Bu da diğeri arkadaşlar. Bu sağlam, bu yaşıyor. Üf, şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar ya. Gürgen ağacı bu kadar büyür müymüş ya? İlk defa görüyorum. Şöyle şu kalınlıkta bunları görüyorduk daha önce ama oradaki, burada da bir tane varmış. Bu da zamanla yıkılmış herhalde. Burası çok eski bir bölge arkadaşlar. Demek ki yani buradaki bu birkaç ağaç 300 sene 400 sene öncesinden kalma böyle değişik bir yer. Burası yol gibi, böyle koridor gibi gidiyor. Bakalım düşmeden inebileceğiz mi? Şurası ne arkadaşlar? Sanki böyle bir tıraşlanmış, bir giriş kapatılmış gibi duruyor, değil mi? He? Bakalım mı ne var diye şurada. Aha. Yumuşacık açılıyor burası. Aha.
İçeri doğru gidiyor ha. Kapı mı bulduk? Ne yaptık? He? Vallahi içeri doğru gidiyor ama bir giriş mi var burada? Arkadaşlar şöyle şurası tıraşlanmış. Burası da sanki böyle dolgu yapılmış giriş gibi duruyor. Ama orası da aynı. Doğal da olabilir. Şüpheli yerler. Burayla alakalı yorumunuz var mı arkadaşlar? Burayla alakalı ne dersiniz? Daha sonra gelip burada... Aha kayıyorum haydi. Hop. Çok zevkliydi. Çok güzel indim aşağıya. Burayla alakalı yorumlarınız nedir arkadaşlar? Buraya tekrar geleyim mi? He? Çok hoşuma gitti yer ama burada bu kadarlıkla kalacağını zannetmiyorum. 2 parça bir malzemeyle kalacağını zannetmiyorum. Burada başka şeyler de olabilir. Burayı güzel bir incelemek lazım. Şuna bakın. Çok güzel. Of, fırçaladıkça nasıl parlıyor, sarıya bakın. He? Üzerindeki nasıl çıktı bakın arkadaşlar. Şimdi şuraya bir... Aha. Çamur lekesi bulaştırdık elimizde. Ortasında bir insan gibi bir şey var oturan. Şimdi şöyle koyalım şunu. Bakın şimdi hep beraber inceleyelim. Yakın çekim yapalım tekrar. Ondan sonra da videoyu artık yavaş yavaş sonlandıralım. Elinde vazo var. Yani sol taraftaki elinde, normalde kendinin resimdeki adamın sağ elinde, buradan baktığımızda da sol taraftaki elinde bir vazo gibi bir şey var. Sağdaki elinde açmış. Böyle 5 parmağını birden açmış. Havaya doğru kaldırmış şekilde oturuyor. Böyle bir adam. Oturan bir adam var arkadaşlar. Tılsım gibi de duruyor ha. Acayip bir şey. Etrafında bir yazı var sanki. Böyle komple İbranice yazılmış gibi. Ulan tılsım olmasın ha. Yine başımıza iş almasak bari. He? Arkadaşlar böyle sabitledim. Bakın güzelce inceleyebilirsiniz siz de. Bunun üzerindeki İbranice gibi duruyor. Ortasında bir adam var. Değişik böyle elinde bir kavanoz gibi, vazo gibi bir şey var. Sağ elinde. Sol elinde havaya doğru açmış. 5 parmağını da açmış. Onun arkasında da böyle bir yazı var gibi. Bunu çok merak ettim ne olduğunu. Bununla ilgili bilgisi olan varsa, tahminleri olan varsa yazsın yorumlarda arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar artık yavaş yavaş bitirelim. Vakit geç olmaya başladı. Araba çok uzakta kaldı. Ta nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bu istikamette bilmiyorum ama en az 3 kilometre 4 kilometre geldim geze geze ormanın içinden. Bugün aslında böyle dolaşmaya çıkmıştım. Keşif yapayım dedim. Etrafı inceleyeyim dedim. Define aramayacaktım ama işte böyle gelince insan yine dayanamıyor. Böyle güzel yerler gördü mü çalışma yapıyor. Ama suç benim değil arkadaşlar. Alan taramanın suçu. O sinyal yakaladı. O şekilde buldum. Evet. Yavaş yavaş sonlandıralım. Bugün çenem de çok düşüktü. Arkadaşlar bir sonraki define macerasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.